Şurada bir düğmemiz var. Bu şarj seviyesini gösteriyor. Ve şurada bir ve alt düğmesi var. İkisini aynı anda basarsanız çalışır. Şu ve şu. Tabii bunu çalıştırabilmek için ilk önce buna basıp sonra buna basmanız lazım. Yine emniyet kilidimiz var. Burada. Şunu geriye yaparsanız çalıştırırsınız. Şarj ile buradaki odunların hepsini kestik. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle şarjlı hızarı nasıl kurulumu yapılır, nasıl bunda kütüklerimiz kesilir, ağaçlarımız kesilir ya da budama yapılır, bunları göstermeye çalışacağım. Tabi her şeyden önemlisi ilk önce kurulumu. Ben bu videoyu çekmekte biraz geciktim. Kurmuştum. Şimdi bunu söküp tekrar kuracağım. Ve bu şekilde hem sökmeyi hem takmayı size göstermiş olacağım. Şöyle bir zincir kutumuz var. Poşetimiz. Şöyle bir ağızlığı var. Bataryamız var. Batarya şarj ve bir tane de tornavidamız var. Şimdi bunu nasıl sökeceğiz? Kutusuna nasıl koyacağız? İşimiz bittikten sonra bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu kısmı, bu kısmı göstereyim. Burayı bu şekilde zaten açma ve kapama yönleri var. Bu şekilde ilk önce bunu çeviriyoruz. Sonra bunu çevirip bunu yerinden çıkarıyoruz. Evet, hem de temizliğini yapalım. Çünkü bayağı tozlanmış. Zincirimizi çıkardık. Şimdi bunun da temizliğini yapalım aynı zamanda. Evet, bir fırça ya da diş fırçası olabilir. Bir normal fırça olabilir. Süpürge olabilir. Bu şekilde ürününüzü uzun süre kullanmayacaksanız muhakkak temizleyip öyle kaldırın. Yani ayda bir defa kullanıyorsanız ürününüzü kaldırıp öyle kullanın. Çünkü bu temizlik önemli. Temizlenmedikçe bunlar burada kalıcı olacaktır. Ve son olarak da bunun bu kısmı evet, temizliğini bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi gelelim bunun sökülecek diğer aparatlarına. Zaten bu tornavidayı yanında gönderiyorlar. Kendi ürünü bu. Şurada 2 tane vidamız var. Bunları söküyoruz. Sökmeden zaten bu yerine oturmaz. Yani kutusuna sığmaz. Bunu da söktükten sonra başka zaten sökülecek ürünümüz yok. Evet. Şunu şuradan, bunu da buradan çıkardık. Şu kalan yerleri de bu şekilde temizliğimizi yaptık. Batarya şuradaki düğmeye basıp kendimize çekiyoruz. Bu şekilde çıkmış oluyor. Şimdi kurulumunu size göstermeye çalışayım. Öncelikle bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu burada durmayacaktır. Altına destek koyabilirsiniz. Sonra bu zinciri şu ağızları bu tarafa gelecek şekilde, sağa bakacak şekilde buna şu şekilde takıyoruz.
Ve bunu bu şekilde çekiyoruz. Evet, bunu da getirip bu şekilde ilk önce mavi kısmı çeviriyoruz. Evet, ilk önce mavi kısmı, sonra da burayı sıkıyoruz. Burayı açıp şunun genişliğini, esnekliğini ayarlamak istiyorsanız burayı sıkmanız lazım. Gevşetmek istiyorsanız gevşeteceksiniz. Göstereyim. Şurayı sıktınız mı sertleşir. Bu şekilde. Şimdi de kulpunu yapacağız. Bunu da zaten geçirmeli. Bu şekilde vidalarını sıkacağız. Evet, bütün kurulum bu şekilde. Şuradan da zincir yağı. Bu herhangi bir yağ da koyabilirsiniz. Zaten dışarıya atıyor bunu. Zincirin ısınmasını engelleyen bir yağ. Atık yağı da olabilir. Bunun çok bir önemi yok. Zincir yağı zaten piyasada çok ucuz fiyat olarak. Evet, şimdi nasıl çalıştırılıyor onu göstereyim. Öncelikle şunu takalım. Şurada bir düğmemiz var. Bu şarj seviyesini gösteriyor. Ve şurada bir ve alt düğmesi var. İkisini aynı anda basarsanız çalışır. Şu ve şu. Tabii bunu çalıştırabilmek için ilk önce buna basıp sonra buna basmanız lazım. Yine emniyet kilidimiz var. Burada. Şunu geriye yaparsanız çalıştırırsınız. Bunu öne iterseniz çalışmaz. Şarjı gösterir ama çalışmaz. Bunu size doğru çekerseniz çalıştırabilirsiniz. Temel kurulumu, çalışma prensibi bu. Özellikle şunu bilmeyenler çok. Emniyet kilidi. Bu çok önemli. Bunu bilmeniz lazım. Ve bu düğmeye basmadan da çalışmaz. Bu ışık gitti. Sonra tekrar bastığınız yine çalışmaz. İlla ki buradaki ışığa basıp hemen sonrasında, yani 3-4 tane emniyet kilidi var. Şimdi birkaç tane ağaç keselim ve performansını görelim. Ayrıca şöyle de bir olur da bunu bu şekilde saklamak isterseniz zincir kapağımız var. Bu da yanında gönderiliyor. Asur marka şarjlı hızar, testere ya da budam makinesi olarak da geçiyor.
şarj ile buradaki odunların hepsini kestik. 2 tane şarjı var. 2 tane bataryası var. Şuradaki gördüğünüz ürün ne kadar kalın görüyorsunuz.